goddess. Where must I go? Alera neden derinlere inmekten çekiniyor? Zalatat Galevix'ten ne bekliyor? Orvena'nın yılmak bilmeden peşinden koştuğu çağrı neden önemli? Gelin bugün benim beklediğimden çok daha etkileyici olan Cyanide yamasının hikayesini değerlendirmeye devam edelim. Daha önceki videoda doğrudan adanın hikayesi ve derinlerdeki bir Vrykul mahzeni hakkında konuşmuş ve ilginç hikaye kayıtlarına ulaşmıştık. Bu sefer Kazalgar'a dönelim ve Orvena'nın peşinden giderken bazı spoilerlara da göz atalım. Evet, bu videoda spoilerlar olacak. The War Within başladığından beri ilk kez 11.1 spoilerlarına göz ucuyla baktığım için gerekli yerlerde önceden uyararak iki spoiler hakkında konuşacağım. Çünkü bu görev serisinde dikkatimi çeken bazı şeyleri destekleyen nitelikteler. Daha fazla uzatmayalım ve gelin bakalım Orvena'yı bu kadar tedirgin eden sıkıntının kaynağı neymiş? Görev serisi beni oldukça şaşırtan, olumlu anlamda şaşırtan bir şekilde Alera'nın uyarısıyla başlıyor. Alera Zaltat'ın ardında daha fazla karanlığın kaldığını hissetmiş, bu tehditle dair ne yapılabileceğini değerlendirmek için senin yardımına ihtiyacı var. Yani şu cümle tek başına niye Alera'nın Void Hunter olduğunu hatırlatan cinsten, geride kalan karanlığı o sezmiş ki bizi çağırmış durumu tartışmak için. Fakat Zaltat'ın ordusuyla Hallowfall'da çarpıştığımız sırada yerin altındaki bir karanlığı sezdim. Ona ait değildi. Ancak beni hala tedirgin ediyor. Her mevzuya kendi başıma koşmamın pek de iyi bir taktik olmadığını öğrendim. Bazen bir lider geride kalmalıdır ki sahayı gözlemleyebilsin. Bu yüzden seni gönderiyorum. Hallowfall'a git ve bu gizemli güç hakkında ortaya çıkarabildiğin ne varsa çıkar. Tekrar hazırlıksız yakalanmak istemiyorum. Zalatath has been forced to retreat, but she and the Black Blood are still out there. Even now it lingers in Hallowfall, long after our last battle. Please investigate it further. Evet, Alera'nın aklı hala Zaltat'ta ve daha önemlisi Karakan'da kalmış. Hatırlarsanız Orman 0 hikayesinin son aşamasında Zaltat tüm Nerebian'ları Hallowfall'a saldırmaya zorlamıştı ki daha sonra amacının Nerebian'ları öldürerek Karakan'ı iyice güçlendirmek olduğunu anlamıştık. The Black Blood. It's all around us. Alera aşağı inmek istemiyor ki aslında niye çekindiğini şu videoda konuşmuştuk. Yani zamanında beni izleyenler hatırlar, Alex Rassa ile çok dalga geçmiştim. Koskoca aspektlerin lideri adı Dragonflight olan expansion'da kıçını kaldırıp bize yardım etmedi diye. Ulan bir dakika, yoksa Alera'ya da mı aynısını yapacaklar diye endişelenmedim değil, ancak yapmayacaklar. Niye yapmayacaklarını video sonunda konuşuruz, konu iyice dağılmasın. Alera'nın ricası üzerine Hallowfall'a indiğimizde kimi görelim? Size yine şu videoda bahsettiğim Orvena, Karakan'ın ve duyduğu çağrının peşinden gitmeye devam ediyor. Orvena'nın yanına vardığımızda öğreniyoruz ki halkını bu Karakan'ın peşinden Hallowfall'a sürüklemiş. Fakat kankası Hanan aynı bir önceki sefer olduğu gibi çok gönülsüz gelmiş ki haksız da değil aslında. Çok fazla Haranil yaralanmış ve daha da ilginci Karakan yüzünden yerde bazı özel çiçekler bitmeye başlamış. Çiçekler mi? Void etkisiyle oluşan çiçeklere yabancı değiliz. Hatta bir tanesi Emerald Dream'in derinlerinde yıllarca saklı kalmış ve Void'in orayı Battle for Azeroth sırasında istila edebilmesini sağlamıştı. Karanlıktan doğan çiçekler. Ve bölgedeki çiçekleri inceledikçe fark etmeye başlıyoruz ki dokunduğunuzda kan sıçratıyorlar. This time she's gone too far. Why won't she see that she will chase these visions forever? Şu bulduğun çiçekler de bayağı garip. Yozlaşmış ve yeni bir şeye dönüşmüş gibiler. Bunu eşelemeye devam etmeliyim. Şimdi duramayız. Bu kadar yaklaşmışken olmaz. Bu bilgi nasıl karşı koyacağımızın anahtarı olabilir. Bu çiçekler Orvena'yı iyice rahatsız ediyor ancak bir yandan da çok yaklaştığını hissettiği için hadi bu kadar yaklaşmışken izni kaybetmeyelim deyip bizi yine peşine takıyor. Fakat... Hanan, where are the others? This was a mistake, Orwena. Coming here, revealing ourselves to the mortals, getting caught in their affairs. You've put us all in grave peril. Our goddess is crying out for aid. How can we not answer? We followed you and your visions this far, but we cannot break the Haranir's traditions any longer. It is those very traditions that put our home at risk. You've seen the growing threats here, Hanan.
We cannot give up now. The others and I are returning to the cradle to seek forgiveness. You owe it to them to face the elders by their side. Tell the elders that the fault is mine, and mine alone. I will face them in time, but for now, my path is here. Then you will walk it alone. I do not understand your conviction, Orwena, but I do admire it. May the ancient roots of our people ever thrive beneath your steps. Goodbye, Hanan. Bu çok hoş bir cutscene. Üzerine uzun uzun konuşarak videoyu uzatmamaya çalışacağım. Ancak aynı Alera gibi Orwena da inatçı. Doğru olduğu şeyin peşinden ne olursa olsun gidecek. Tanrıçası için. Tanrıça mı? Azeroth. Yani Azeroth bir tanrıça, evet, yani dişi olduğunu biliyorduk zaten. Ancak artık kesin olarak emin olabildiğimiz şey Haranir Azeroth'un yarattığı orijinal ırklardan biri ve derinlerine inen kökleri koruma görevini vermiş onlara. Bu kadar gelenekçi olma ve ölümlülerin sorunlarına karışma sebepleri de bu. Fakat çağlar içinde bu gelenekler onları kısıtlayan zincirler haline gelmiş ve Orwena bu gelenekleri kırma uğruna tanrıçası için uğraşmaya devam ediyor. Devam etmeden şunu hatırlatayım. Nateflerin tanrıça dediği canlı Elund'u. Odaklanmam gereken yer burası. Tanrıçamın sesini duyabiliyorum ve yakında olmalı. Ne yapacağımı sormak için meditasyon yapacağım. Bu göreve tek başıma nasıl devam edebilirim? Diğerleri olmadan nasıl ilerlerim? Bana yakın dur. Konsantre olurken ne tehditlerle yüzleşeceğimizi bilmiyorum. As goddess, grant me a vision of what I must do. I hear the drumming. No, the ringing, striking, and thunder from solid rock. I do not understand what you want me to see. Goddess, where must I go? Orwena. Show me. I understand. Şimdi bunu videonun ilerisinde daha detaylandıracağım. Fakat Azeroth'un derdi, anlatmak istediği şey derinlerde onu oyan, kazan, zarar veren goblinler. Kanını akıtmaya devam eden goblinler. Kimin emriyle? Tabii ki Galivix'in. Ve operasyonlarını da Ringing Deeps'te yürütüyorlar ki bu yankılanma vurgusu daha önce de oradaki görevler sırasında yapılmıştı. Yani Zaltat Nerebian'ları saflarına katıp Karakan'ı beslerken bir yandan da Galivix emrinde goblinler aracılığıyla gezegenin derinlerinin kazılarak Karakan'ın çıkarılmaya devam edileceğine garanti altına almış. Zaltat bunu dediği için yoksa Khadgar Zaltat mı diyenler olmuştu ya. Yani o dönemde de komiğime gitmişti bu teori. Bence Zaltat'ın burada kastı Galivix ve Goblinlerin bu işi zaten devam ettirecekleri. Ve Azeroth'un göllerinin arasında kanın çok yoğun olduğu bir sahne de var fakat siyah değil. Kırmızı. Bunu biraz daha ileride konuşacağım. Ringing Deeps'e geldiğimizde bir de kimi görelim? Gazlov. Hey, pal. Nice timing. We got trouble brewing. Ringing Deeps'teki büyük bir operasyonu takip ediyorum. Neden mağaranın ucunda çalışan bu kadar çok goblin var? Neden bunca kartel aynı yerde? Yıllık kongre zamanımız bile gelmedi. Ve hangi lanet olası bu işin arkasında? Bu tarz şeyler. Sorular, sorular. Gazlov'un yönlendirmesiyle içeri sızabilmemiz için gereken kağıtları ele geçiriyoruz. Ardından bu izin kağıtlarıyla operasyon bölgesine girip goblinleri sorgulamaya başlıyoruz. Bu sırada ise Orwena'nın isteği üzerine kafasını şişiren goblin kazıcılarını da ortadan kaldırıyoruz. Onların yarattığı gürültüyü de duyuyormuş çünkü. If you really want to know what's going on,
The foreman keeps all the orders in his office. That new fuel is causing all sorts of problems. We didn't get hazard pay for experiments. What? You want to know what all the drilling's about? Buddy, oh, it's bigger than you can imagine. They wanted less work for more pay. Instead, I got busted machines and overtime. Who runs a site like this? Burada önemli olan detay patlattığımız fıçıların içerisinden kara kan çıkması. Goblinler bidon bidon depoluyorlar. Kimin emriyle? Ardından Orvena'nın kafasını en çok şişiren en büyük kazı makinesine saldırıyoruz. Little help? Kinda bit off more than I can chew. Die, foul machine! What? Who are you? What are you? There is no going back now. Small green one, I propose an exchange of information. The surprises never end. Meet you both back at Opportunity Point. Ardından Orvena'nın bizler tüm bunlarla uğraşırken neler yaptığını ve gördüğünü öğreniyoruz ki işlerin gerçekten çok ilginçleşmeye başladığı noktada bence burası. I just realized I'm afraid of heights. Man, I've got all my money tied up in this venture. No, not that venture. Are you crazy? Hardly working. Definitely. Real opportunity is on the other side of that wall. Evet, dünyayı Orvena'nın yarasa formunun gözünden görüyoruz burada ve benim çok hoşuma gitmişti bu. Sesleri dinleyelim mi tekrardan? Orvena'nın zihnini kurcalayan sesler işte. Goblinlerin kasısı aslında. Duyabiliyor hepsini ve görselliğe baktığımızda da size daha önce bahsettiğim o karanlığın Orvena'nın perspektifinden ne kadar yoğun olduğunu da görebiliyorsunuz renk paletinden ötürü. Atmosfere bayıldım yani. I saw little of use when observing the other goblins, but I heard things coming from the wall. It sounded like the earth ground itself to nothing. What manner of machine does this? Orvena dünyanın derinlerine doğru kazan makineyi duyuyor aslında. Azeroth'un ona göresinde gösterdiği makineyi. While you fought the machine, I witnessed something inside. Look, pal. The only opportunity here is the one I gave you. Big things are coming. And if you want to be part of it, you better fall in line. Just a Gallywix. He's back in business. Evet, Patch'in görünürde kötüsü Galevix'le de uzun süre sonra tekrar karşılaştık burada. Çok güzel bir ortama giriş anı bu arada. Ve Galevix büyük bir şey hazırlıyor. Şimdi bu konuda ortalıkta gezen teori şu. Galevix'in Darkheart'ı tamir etmek için Zaltat'a yardım edeceği ve bu yüzden bu operasyonların yürütüldüğü. Fakat bence mevzu daha karanlık. Her şeyden önce Darkheart tamir edilse bile bu kadar narin bir büyülü objenin eskisi kadar kusursuz çalışacağını düşünmüyorum. Hatta Zaltat'a sorun bile çıkarabilir. Ayrıca bence Galevix daha da derinlere kazıyor. Zaltat için dünyanın merkezine Rössol'a doğru kazarken bir yandan da Karakan'ı çıkarmaya ve işlemeye devam ediyor. Ve işte burada bir spoiler'dan bahsetmek istiyorum. O yüzden spoiler uyarısı. Galevix'in boss modelini gördüm geçtiğimiz gün. Bir robotun içerisinde bizimle savaşacak ve robotun dizaynı çok ilginç. Kırmızı renk tonu çok baskın ama asıl rahatsız edici olan şey bakın şu kablolar. Robotun kabloları ve bence bu pompalayıcıların içindeki de kan. Evet, Azeroth'un kanı. Bu yüzden Orvena'ya o kıpkırmızı görüyü gösterdi. Ama ilginç olan bu kanın kırmızı olması. Siyah değil, sarı veya mavi de değil. Battle for Azeroth boyunca gördüğümüz Azerit, Azeroth'un kanının taşlaşmış haliydi. Ve sarı ile mavi renk tonları ağırlıktaydı. Burada ise kıpkırmızı.
Azeroth'un kanını çıkarmakla kalmayıp makinelerini çalıştırmak için de mi kullanıyorlar yoksa? Ayrıca Undermine'da Maddening Deeps'i çok andıran, hatta bence uzantısı olan bir kazı alanı olduğunu da unutmayın. O konuda da videonun ilerisinde diyeceğim birkaç şey var. I must follow my visions, follow this calling, until I have found what the goddess wants me to see. Looks like we're on the same path. Join us on the surface, and maybe you can get some help from your new friends. Friends? Orwena'yı da ufaktan aramıza aldık. Galzlov'u yukarı davet etmekte hiç vakit kaybetmedi ve yine dönüp dolaşıp Aleria'ya vereceğiz raporu. Önemli olan onun alacağı karar çünkü. And that's what's happening. Gallywix is back in business, and that ain't good for no one. Bana bilgiden fazlasını getirdin. Bu Orwena'nın sırlarını açıklaması çok uğraştıracak olsa da sabırlı olmalıyım. Ortak noktada buluşacağımıza eminim. Bu sırada ise konuşması gereken biri var. Our mysterious ally returns. You slipped away last time, before we could thank you. That is our way. It was my way. But my visions have put me on another path. I was told your people share these visions. If you want to talk about visions, I know just the dwarf. Evet, Aleria gözünü hemen Orwena'ya dikmiş ve ona yaklaşmaya, iletişim kurmaya çalışacak. Fakat ona yaklaşımı şimdilik daha faydacı, bilgi alma odaklı. Umarım dediğim gibi arkadaş olurlar çünkü Zaltat'ın planını açığa çıkarma ve Karakan'ı araştırma konusunda bulunmaz bilgili olabilirler. Ve Orwena da Aleria'ya aşağı inme konusundaki endişesini aşması konusunda yardımcı olabilir. Aleria'nın inmekten çekinmesi çok normal çünkü daha önce de bahsetmiştim. Aleria bence bu tarz şeylere karşı çok hassas. Henüz oyun içinde göremesek bile. O yüzden Void etkisinin bu derece yoğun olacağı bir yere inmekten korkması, çekinmesi normal. Öncesinde edinebileceği her bilgiyi edinmek istiyor ki inmesi durumunda başına tatsız şeyler gelmesin. O konuda özel videoda konuşacağım ama şuraya indiğinde çok zorlanabilir. İşte şimdi ikinci spoiler vakti. Ben normalde spoilerlara bakmıyordum ancak bir önceki videoda da bahsettiğim gibi çok endişeli olduğum için Warhead'in 11.1 hikayesinin ilk 2 bölümünü özetlediği makalelere göz attım. Ve ikisinde de özetleri okumadan, görselleri görmezden gelmeye çalışarak sadece Aleria'nın adını arattım. İlk bölümde adına rastlamadım ve yani büyük hayal kırıklığına uğradım açıkçası. Yani demek ki başlangıçta yine olmayacak ve daha da uzun süre beklemem gerekecek. Fakat ikinci bölümün sonuna Warhead not düşmüş. Bu nota göre de Orwena Aleria'yı ikna etmek için yanımızdan ayrılmış. Tahminen yüzeye dönecek ve Aleria'ya "ya merak etme kız kıza hallederiz bunu" deyip kolundan tutup indirecek. Burada da sebep tahminen Undermine'da Void tehdidinin gözle görülür şekilde hissedilmesi. Yani bir yandan canım yine çok sıkıldı aslında çünkü görünüşe göre en az 2 ay daha beklemem gerekecek. En erken hikayenin 3. bölümünde dönecek. Fakat işte dönüp dolaşıp şuna geliyoruz yani. Aleria. İyi tarafından bakarsam 11.5'e yani tahminen Mayıs'a kadar beklemem de gerekebilirdi. Void ile ilgili bir sıkıntı varsa Aleria'yı çağırın. Mesela Orwena ile birlikte Zaltat'ın planını çözmeye çalıştıklarını, Karakan'ın neye yol açabileceğini anlamaya çalışmalarını izlemek isterdim. Orwena Aleria'ya bu konuda yardımcı olabilir. Karakan'dan etkilenmemesi ya da en azından kendini nasıl koruyabileceği konusunda harika bir ikili olabilirler ki umarım olurlar. Ve bence Raid'in sonunda Gallywix ölse bile başımıza büyük bela açacak. Öte tarafta ise campaign bitişinde Zaltat'la tekrar karşılaşacağız. Ve onun da bize tatsız bir sürprizi olacak. Özellikle de Aleria'ya tahminen. Ve tahminen bu iki olayın ardından da ilk Arapeç'in adının neden Nightfall olduğunu anlayacağız. Ve bu sefer işin iyi yanı ilk 5'teki gibi saçma sapan bir 20. yıl etkinliği araya karışmayacağı için tempo düşmez diye düşünüyorum. Gallywix hakkında son olarak şunu söyleyeyim. Gallywix postunu boş yere tehlikeye atmaz. Kendini boş yere bir anda herkesin hedefi haline getirmez. Nereye varmak istiyorum? Gallywix Ansurek gibi bir kukla falan olmaz Zaltat'ın elinde. Bu işe kalkışmadan önce Zaltat'tan alabileceği maksimum bilgiyi almak konusunda ısrarcı olduğunu, bu yüzden de planını detaylıca bildiğini düşünüyorum. Belki de raid sonunda ölse bile bizim değil Zaltat'ın işlerini zora sokacak bir sürpriz de hazırlayabilir. Kim bilir? Ve görev serisine ufak bir sürprizle kapıyoruz. Magni. Best be setting sail to Ironforge. No sense in dawdling. Are you sure about staying Dagran? You could return home with us and study there. I'm sure, Ma. There's still so much knowledge here, yet to be discovered. And knowing you, you'll find it all. Keep out of trouble.
And make sure Brinth always knows where you are. Yes, Mum. Ah, and who is this? I am called Orwena. I've been told you too have heard the voice of the goddess. Goddess? You mean Azeroth? Aye, I was her speaker for many years, but she's let me go from that service. Her voice has led me far from my home, seeking a truth I know she wishes to reveal. But my kin, they do not understand. Aye, it can be lonely following a path that others can't see. But don't make the same mistake I did, putting it all on yourself. Look for those who will walk the path with you. If I've learned anything, it's that we'll always need each other to not lose ourselves on the journey. You are kind, Magni. I will consider your words carefully. Best of luck to you, Orwena. One day, when you found what you're looking for, I hope you too find your way home. Magni'yi seviyor musunuz bilmiyorum ama ben üzüldüm şahsen sahneden bu kadar çabuk ayrılmasına. Umarım kızıyla birlikte Ironforge'da geçirdikleri süre boyunca geçmişten kalan yaralarını çabucak sarıp olabildiğince erken geri dönerler, çünkü artık Azeroth adında konuşmuyor olsa da Magni hala işimize yarayabilir. Orwena da Magni yerine tahminen Aleria'yı yönetecek bu yüzden. Evet, Siren Adası'nın sırlarının ardından Orwena görev serisinde birlikte oynayıp değerlendirdik. Beklediğimden çok daha iyi bir görev serisiydi hikayedeki önemi açısından. Umarım size de güzelce anlatabilmiş, değerlendirebilmiş ve gözden kaçırdığınız detaylar varsa dikkat çekebilmişimdir. İzlediğiniz için sağ olun. Eğer hikayede önemli gelişmeler olmazsa hazırlamak için çok heyecanlandığım bazı teori videolarım var. Umarım ki o videolarda görüşürüz. Saygılar, sevgiler.